Ben Abdullah Sak. Boston Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Savunma sanatları eğitmeniyim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Adım Abdullah Sak. Şu anda kendimi tanımlayacağım sanırım iki farklı kategori olacak. Bir öğrenci olan Abdullah Sak var. Boston Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum şu an. Alanım Curriculum Development. Yani Türkiye'de daha çok olan bir alan değil, bilinen bir alan değil. Bir çeşit müfredat geliştirme, yani eğitim mühendisliği gibi bir şey diyebilirim. Bir de eğitimci olan Abdullah Sak var. Şu anda bir eğitim kurumunda idarecilik yapıyorum. Joker öğretmenim. Böyle İngilizce dersleri, zaman zaman sezonluk hafızlık öğrencilerim oluyor. Bir de düzenli böyle idman yaptığım bir spor grubumuz var. Benim hikayemde annemin çok önemli bir yeri var. Annem böyle sıra dışı bir insandı. Beni ilk spora kaydettiren oldu ilkokulda. Birlikte hep resim çizerdik. Resime kara kalemle tanışmamdaki ilk vesile oydu. İlk okuma listelerimi o yaptı. Yani yüzlerce kitabı ilkokulda okumamın da sebebi annem olmuştu. Bu hayatımdaki belki pek çok farklı yönde yaptığım işlerde başlama sebebim de hep ana temel annem oldu. Hayatımdaki ikinci dönüm noktasında ben Kur'an kursu olarak söyleyebilirim. Nurettin Yıldız hocamızın bizlere çizdiği bakış açısı klasik böyle Kur'an kursunda insanın girdiğinde beklentilerinden, olağan olacak şeylerden çok daha farklıydı. Mesela nedir o klasik beklenti? Bir Kur'an kursuna gittiğinizde hem çevre hem de kendi içinizde muhtemelen bir imam, işte hoca olurum ya da Kur'an kursu eğitmeni olurum. Bundan sonra hayat daha çok bu doğrultuda devam eder. Ama ilk defa şöyle garip bir şey olmuş. Nurettin Yıldız hocamız bizlere dediğinde işte siz hafızlık yapacaksınız, bunun yanında yabancı dil öğreneceksiniz, iyi bir üniversite kazanacaksınız. Bu zaten çok farklı bir perspektifti. Bana yeni ufuklar açan hocamın bu gösterdiği yol oldu. Böyle çok yönlülük. Ondan sonra da her şey olağan dışı seyretti zaten hayatımda. Bir de Kur'an kursunda aldığımız yani eğitim gerçekten çok farklıydı. Biz hitabeti de Kur'an kursunda öğrendik. Yazı yazmayı Kur'an kursunda öğrendik. Türkçeyi Kur'an kursunda öğrendik. Bunun yanı sıra yani toplamda bakıldığında yazı yazmak diyorum ama yani 400 sayfaya yakın bir deneme ve kompozisyonu, 50'ye yakın şiiri ya da şiirimsi diyeyim kendi karalamalarım hep ben Kur'an kursundaki sürecimde yazmıştım. Şu an hala yüksek lisansta böyle tez yazarken onu görüyorum. Yani yazmadaki kolaylık, o aşinalık hep böyle o çok farklı perspektifle eğitimden geliyor. Özellikle Kur'an kursuna gittiğimde çok yakınımdan böyle bir tepki almıştım. Yani artık bir hoca mı olacaksın, imam mı olacaksın? Ya da bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne gittiğimde de gerçi tüm arkadaşlarım bilmez yani Kur'an kursundan geldiğim ama bilenler bile hani ne işin var burada, neden imam olmadın gibi sorulanlar olmuştu. Aslında ben bir yandan imamlık gerektiği noktada imamlık yapabilen bir Boğaziçi'li olmuş oldum. İmamlık bizim gözümüzde çok sıkışmış bir kavram. Nurettin hocamız bize daha çok böyle hayatta hem imam da olabileceğini bir Müslümanın, akademisyen de olabileceğini, sporcu da olabileceğini kendisi gösterebilen birisiydi. Ben mesela özellikle Kur'an kursundan çıktıktan sonra şer'i ilimlerde devam etmek istedim. Tabii Antalya'dan gelmiş, böyle hayatında ilk defa o kadar farklı bir atmosferi solmuş bir insan olarak düşündüm. Artık böyle ben de hocamın dizinin dibine oturayım. Klasik medrese usulünde hayatıma devam edeyim gibiydi. Ama Nurettin hocam bizi çok kanatlı yetiştirmek istediği için asıl delikanlıysanız oraya gidersiniz, o meydanda da kendinizi gösterirsiniz demesiydi. Ben ondan sonra tamam dedim, üniversite sınavını inşallah kazanacağım. Gerçekten bir hafızlık daha gibi bir süreç oldu benim için üniversiteye hazırlanmak. Çok ciddi çalıştığımı hatırlıyorum. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleştim ve şu an daha iyi analiz edebiliyorum bu süreci. Aslında sosyal bilimler gibi, hendese gibi alanlarda çalışan insanların, özellikle bizim gibi Müslümanların bir şer'i ilimler yönünün de altyapısının da olması gerekiyor. Nurettin hocamızın bize anlatmak istediği biraz da oydu. Yani akademisyen imam olun ya da sporcu akademisyen imam olundu. Bu tek başına imam olma kalıbına sığmıyor tabii. Bazen öğrencilerimle muhabbetimde şöyle bir şey oluyor. İşte Kur'an kursundaydım, sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne geçtim, şimdi Boston Üniversitesi'ndeyim. Biraz böyle bu silsile hep toz pembe, hep böyle bir düzenli akan bir başarı hikayesi gibi geliyor. Aslında siz geçen yıl bu masada yine Abdullah Sak'ı konuştursaydınız, İngilizce'de bizim bir tabir vardır böyle loser diye. Ben tam o haldeydim. Ne demek istiyorum o loser, kaybetmiş modunda? Ben geçen yıl Marmara Üniversitesi'ne başvurup kabul alamamıştım. Aynı zamanda tam gelmek üzere olan bir askerliğim vardı. Bir tane spor derneği açmıştım. Koronada o artık kapatmak zorunda kalmıştık. Tamamen iflas etmişti. Basmaya çalıştığım bir kitabım vardı. Onunla ilgili 100 tane aksilik çıkmıştı. Yani atmaya çalıştığım 10 adımın 10'unun da böyle gidemediği bir süreçteydim. Yani tamamen kaybetmiş, artık böyle belki pes etme noktasındaydım. Ama o zaten insanların genelde biz dinlediğimiz başarı hikayelerinde hep o finali görüyoruz daha çok. Belki o insan defaatle böyle hayatında düştü ve kalkmak için çok ciddi çabalar sarf etti. Ben
O yani şu anki hikayemde iyi bir noktada gibi duruyor olabilirim. Ondan sonra benim o bütün o kaybettiğim süreçte tekrardan Allah nasip etti. Yeniden yüksek lisansa dönebildim. İşte kitabımla ilgili aşamalar kaydettik vesaire vesaire. Şu andaki noktada da ben tekrardan bir sürece hazırlanıyorum. Ivy League dediğimiz bir şey var Amerika'da. Burada işte Brown University, Yale, işte Harvard böyle adını en çok duyduğunuz iyi okullar. Benim şimdi tabii ki hedefim master'dan sonra bunlardan bir tanesine gidebilmek. Bu hikaye iki şekilde de seyredebilir bundan sonra. Belki oradan bir kabul alırım, Amerika'ya taşınırım ve orada iyi bir doktora süreci geçiririm. Belki kabul alamam. Ama bu noktada da elimdeki fırsatları tekrar değerlendiririm. Yani Türkiye'de en iyi şekilde nasıl faydalı olacaksam, hizmet edeceksem buna bakarım. Ben bu hikayeyi sonlandırmadan önce kendi hayatımdan bir örnek vermek istiyorum. Tam liseye geçeceğim süreçte çok büyük bir karar ayrımındaydım. Kuleli Asker Lisesi'ne gitmeyi düşünüyordum ve gidecektim. Bunun yanındaki diğer seçeneğim de benim için hafızlıktı ve hafızlığı seçmem durumunda Kuleli Asker Lisesi'ne gitme ihtimalim yoktu. Hep bu okuduğum lise sürecinde, üniversitede hep düşündüm. Eğer Kuleli'ye gitseydim şu an hayatım nasıl seyredecekti? Ve ortalama hani çevreden bir insana o zaman sorduğunuzda diyeceği şuydu ki ya tabii ki Kuleli'ye gitmeliydin. Ne işin vardı açık lisede Kur'an kursunda? Ben hep bu hayatımdaki süreci sorguluyordum. Olağan akışında hafızlıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne gittim. Hep geriye dönüp bu süreci sorguluyordum. Eğer Kuleli'ye gitseydim ondan sonra nasıl gelişecekti hayatım? Tam ben Boğaziçi Üniversitesi'ndeyken bu malum darbe girişimi oldu. Ve bu girişim sonrasında harp akademilerindeki öğrenciler dağıtıldı. Tabii bunlar ayrı bir konu, ayrı bir analiz ama eğer ben o şekilde bir sürece girseydim çok farklı olacaktı hayatım hakikaten ve o zaman gördüm sonucunu bir noktada. Yani hakikaten tercihlerimizde biz neyin doğru neyin yanlış olacağını, nasıl gideceğini bilemiyoruz. Hayır olduğunu bildiğimiz şeyde o yüzden gitmekte, ısrar etmekte fayda var diye düşünüyorum. Benim bu hikayeyi anlattığım öğrencilerime genelde söylediğim 3 tane şey vardır. Her daim sınırlarını zorla. Çünkü Allah'ın bizim içerimize nasıl bir kabiliyet verdiğini, nasıl bir potansiyelde yarattığını bilmiyoruz. Bunu bilmek için de, keşfetmek için de çok zorlamamız gerekiyor. Eğer zorlamamışsak nereden bilebiliriz ki ne yapabilecektik ya da ne yapabiliriz? O yüzden ben bu sınır zorlama noktasını çok örnek veriyorum öğrencilerime. Yani ufkunuzu Kur'an kursunda dahi yani Ivy League'deki okullar olarak koyabilirsiniz. Bence yani bunu kazanamamanız için hiçbir engel yok. İkinci nokta, büyük bir zorlukla karşılaşıldığı ya da hayatınızda tam böyle kaybettiğinizi hissettiğiniz zamandaki tutumunuz. Eğer burada ya benden de zaten ben bu kadarını yapabilmiştim. İşte klasik bir açık liseliyim, imam hatipliyim, meslek liseliyim, çırağım yani tarladan geldim. Benim de gelebileceğim buydu, olmuyorsa olmuyor deyip pes etmemek. O en daralan zamanlarda böyle ayakları sabit duran, dualarını eksik etmeyen insanların neleri kazandığını gördüm. Kendi hayatımda da bunlara şahit olduğum çok süreç oldu. Benim genelde son söylediğim üçüncü şey de şu oluyor. Eğer bir şey için çok ısrar ediyorsak, bu bir üniversite olabilir, bir iş imkanı olabilir, bir girişim olabilir. Bu çöktüğünde tamamen böyle hayallerimizin artık böyle son noktasına vardığımızı hissettiğimizde ya bu iş olmalıydı, bu olmuyorsa başka hiç yapacak bir şey yok gibi bir moda düşmememiz gerekiyor. Biz belki sanıyoruz ki o çok güzel bir hedef ve bu kesinlikle bizim için hayır olacak. Öyle bir şey yok. Bu benim anlattığım lise örneğinde olduğu gibi belki Kuleli süper bir ihtimaldi göründüğünde. İyi bir asker olabilirdim ama şu anda iyi bir eğitimci olmak benim için daha iyi gibi görünüyor. Benim hikayem gibi buradaki herkesin hikayesi devam ediyor. Bizim bu hikayede rollerimizdeki en iyi olmamız önemli. Rolümüzün ne olduğu çok önemli değil. Bir eğitmen olabiliriz, bir asker olabiliriz, bir akademisyen olabiliriz. Biz bunun hakkını vermekle yükümlüyüz. Bundan hesaba çekileceğiz. İyi Müslüman yaptığı işi sağlam ve güzel yapandır. Biz her ne iş yapıyorsak bunu sağlam ve güzel yapmakla mesulüz. Umarız hepimiz de bu yolu güzelce tamamlayanlardan oluruz.